Gençlik Rüzgarı'ndan herkese merhaba. Bu pazar yine programı ben açmak istedim. Konuğum yanımda sevgili Seher Sever. Ben artık konuk oldum, evet. Evet ya bu sınav gibi oldu bana. Nasıl yapabildim mi? İyisin, kravatını düzeltir misin Melih'ciğim? Pardon. Öyle buradan konuşurken burayı dağıtmıyoruz biz. Mucukta bu bütündür diyoruz. Doğru. Evet. Not Geç. ya 10 üzerinden. 10. Bravo. Teşekkür Yıldızlı. ederim. Vallahi senin ışığın yeter. Gerçekten söylüyorum sevgili izleyicilerimiz. Gayet profesyonel bir televizyoncu olarak 10 üzerinden 10'luk yani. Hatta yani diş hekimi konusuna girmeden diğer konuları konuşurken de enerjin daha da yükseliyor. Seviyorsun sen. Ya bir sahne olayına Bir sahne, bir ışık var. şey var. Sesi Merak. de çok güzel, çaktırmıyoruz. Biz aramızda bunları sosyal medyasından dinliyoruz, sizlere de arada paylaşıyoruz ama o bize kalsın diyoruz. Takip edenler seni sosyal medyandan ederler zaten. Şarkı söyleteceksin bana en sonunda. Bir gün şarkıyla açalım. Vallahi açalım, gerçekten öyle. Yapalım, onu da yapalım. Olur. Neden olmasın? Yapalım. Ama biz Ben şimdi... diyorum birlikte program sunmalıyız. Sunalım. Hatta Zaten müzik sunuyoruz. Sen programı farkında yapalım. olmadan dolgulandın. Biz onu geçtik. O kısmı sunalımı geçtik. Sunuyoruz. Sunduk. Bitti. Eğlence programı Oraya olsun ama geçtik. olmaz mı? Eğlence programı yaparız. Yaparız inşallah. Ama şu bilgilendirme benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü sonuçta pazar günü insanlar evlerinde güzel oturmuşlar ve buradan o kadar değerli bilgiler, bazen umutsuzluğa kapıldıkları konularda umuda açılan ışıklar, böyle kapılarla karşılaşıyorlar ki benim hoşuma gidiyor. Burada bir toplumsal faydamız olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyor musun bu programı yapma sebebim aslında biraz bu. Çünkü burada bilmedikleri ya da yanlış bildikleri çok şey öğrendi insanlar. Bugüne kadar çok şahit oldum. Mesela geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Eksik diş olayı. Evet. Eksik dişle insan haftalarca dolaşıyor. Aynaya bakamıyorsun, dışarı çıkamıyorsun, bir şey çiğneyemiyorsun. Ama geçtiğimiz hafta ne dedik? Aynı gün hem cerrahi operasyon hem de oradaki değil mi alttaki kemik dokusu kaymak taze üstüne diş takılıp Yani şöyle diyeyim. bir günde bu işi halledebiliyoruz. Ne konuştuk? İmmediat yükleme diye bir konseptimiz var. Artık bütün ağzı dahi implant ve tüm ağız bir protez yapılacaksa dahi aynı gün hem implantlar konuyor, dişler çekiliyor, implantlar konuyor ve üstüne hemen sabit şekilde protez konuyor. Bu bize büyük avantajlar sağlıyor. Hastanın hem psikolojik olarak bir travma etkisi yaşamamış oluyor. Evine dişleriyle gidiyor. Hayatına aynen devam edebiliyor ve tek seferde bütün bu cerrahi işlemler aşılmış olduğu için de bir gününü buna ayırması yetiyor aslında. Bütün dişlerde yapılabiliyor yani. Ağzında hiç diş olmayan bir insana bütün dişlerde yapılabiliyor. Gayet de güzel hayatına devam edebiliyor. Hem estetik hem sağlık olarak. Bunu bilmeyen çok insan var. Yani Var. böyle bir imkanı olmadığını zanneden, dişsiz kalma korkusuyla yani tedavi olmayan, tedaviden kaçan. Ama doktora gidip de sana bu yapılamıyor denilen durumlar da var. Mesela herkese implant yapılabiliyor mu yani? Ne gerekiyor bunun için? Ya da implant yapılamayan durumlarda başka öncesinde bir şey yapıp tekrar implant yapılabiliyor mu gibi şeyler soracağım Evet sana. ya bu süreç boyunca son 20-30 yılda çok değişti her şey. Dolayısıyla yenilikleri güncel yani günü gününe takip edemeyebiliyoruz. Aklımıza yatmayabiliyor. Biz ilk bu immediat hemen implant ve hemen protezi takma işinin dünyada bu yayınlandı. Cesaret etmek gerekiyordu buna yani olur mu ki diye. Güzel bir planlama yaptık cerrah arkadaşımızla beraber. Ve bir hastaya uyguladık. Sonra çok başarılı sonuçlar almaya devam ettikçe biz bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Ondan önce bu bilmediğimiz bir şeydi. Yani hemen implantları yapıp bekliyorduk. Aylarca sürüyordu tedavi. Hala bunu böyle zanneden veya bu şekilde güvenli olacağını düşünen tabii meslektaşlarımız da var. Zaten bu tartışma ben konusu. şu an görüyorum hem de büyük çoğunlukta var. Yani sen şu an bir şey söyleyeyim mi? Azınlıktasınız da. Ya bir tartışma konusu bu. Mesela Yani. bazı vakada ben bu vakada immediat hiç yüklemem diyecek doktor var. Ama şimdi sen bunu Melih'ciğim yapıyorsun, görüyorsun işlediğini. O tartışma konusu olmaktan çıkıyor bu. Ama Bizim herkes de aynı pratiğimizde yürüyor öyle, mu? evet. Yani. Şöyle söyleyeyim. Mesela benim kemiğim yokmuş, yeterli değilmiş, o yüzden İmplant bana implant yapılamıyor. olmuyor diyen çok hasta oluyor. Bu Bir şekilde kemik tozu sana. falan diye bir şeyler duymuştum. Evet, Mesela bir şeyler işte diyorlar. kemiği oluşturup önce sonra... O da bir süreç alıyordu tabii, değil mi? bir yılda yakın süreç geçirmesi gereken hastalar var. Şimdi günümüzde konsept şöyle. Artık biz dişin olduğu yere implantlar yapıp yani diş gibi
çıkacak profilden diş eti kemiğin içinden aynı dişin olduğu noktaya implant yapmaktan biraz vazgeçtik artık. Biz kemiğin olduğu yere, kemiğin güçlü olduğu yere implantları yapıp onun üzerine bir baza gibi düşünün. Yani bütün çeneyi olduğu gibi diş etiyle beraber oraya implantın konumunun önemli olmadığı şekilde yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastanın kemiği olmadığı Kemik durumlarda... doluyla bir sene beklemek zorunda kalmıyor mu? Evet, yani mevcut duruma nasıl biz implantlar dayanak halinde yapabiliriz ve onun üzerine nasıl protez yapabiliriz planlıyoruz. Yani implantın açısı, pozisyonu çok farklı bir yerde olabiliyor. Ancak o bütün çenenin üzerine oturtulmuş o protezi taşıyacaksa öyle planlayabiliyoruz. Bu hemen tedavi sonucunu almamızı imkanlı hale getirdiği için, bize mümkün kıldığı için tercih sebebi. Ya bu sonuçta böyle bir noktaya gidiyorsun ki aslında çözümsüz, bu yapılamaz denilen şeyleri siz çareler. Var. Yani sonuç odaklısınız. Ha, Evet. bu yapılamaz diye bir şey kabul etmeyip Evet. bu nasıl yapılır? Evet. Gidiyorsunuz. Yani çok doktor gezip yapılamaz denilen vakalarımız olmuştur. Ya bence umut olma anlamında senin en çok sevdiğim tarafın o. Birçok şeyde şimdi diğer bölümlerde de görecek sevgili izleyicilerim. İşte kulak çınlamaymış, baş dönmesiymiş, sırt ağrısıymış, uykusuzlukmuş gibi çok temel hani çaresiz kaldığınız durumlarda bile sonuçta Melih'ten öyle öneriler geliyor ki çaresiz değilsiniz. Çare hani sizsinize geldiğimiz gibi sloganlarla Bütün çok bakmak. güzel umut oluyorsun. Yani benim burada her program şaşırdığım konular oluyor gerçekten. Şu Çok şeyi teşekkür soracağım. ediyorum. Kemik tozu yerine başka bir madde de var mıydı şimdi onu mesela değişik açılardan planlama dışında başka bir şey daha var mı? Ya greftleme dediğimiz, yani oraya kemik oluşturmak için bu insan kaynaklı, hayvan kaynaklı, kişinin kendi kemiği olabiliyor. Ya da o bölgede bir alan oluşturup orada kendi iyileşmesiyle kendisi kemik oluşturulan durumlar da var. Yani o vakaya göre cerrah arkadaşımızla beraber planlarken karar verilen bir şey. Bazen yapmak gerekiyor. Ama günümüzde artık biz şöyle düşünüyoruz. Yani mevcut dokunun üzerine biz hemen, tabii bizi ömür boyu taşıyacak şekilde nasıl implant koyarız? Çünkü esas amacımız olan dişleri yapmak. Ve o dişleri hemen takarız. İlk planımız hep bu oluyor. Ve bunu %90 üzerinde hastada uygulayabiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Diyelim ki implant koyacak gerçekten hiç kemik yok. Yani çene kemiği tamamen kaybolmuş. O zaman da başka seçenekler yine var. Yine cerrahi. Zigoma, evet, zigoma implantları gibi daha artık başka yerlerden dayanak aldığımız elmacık kemiklerine doğru derin ilerleyen implantlar. Onlar biraz daha hani hastane koşulları gerekebiliyor orada. Ama yine aynı gün hemen protezi takmak, bir seferde bütün tedaviyi, cerrahi kısmını ve zor kısmını bitirmek üzerine bir tedavi planlaması olduğu için, o şekilde bir yol alacağımız için bizim için her zaman öncelikli tercihimiz yani bunlar. Çünkü bir hastayı aylarca sürecek, belli bir yaşın üzerinde oluyor tabii bu tip tedavileri yaptığımız hastalar. O yaşta bir insanı aylarca bir çile çektirmekten ziyade tek seferde nasıl yaparız da o hastayı evine dişli göndeririz yani. Aklıma şey geliyor, çizgi filmlerde falan oluyor, böyle koyarlar, dişleri gece çıkarıp suya koyuyorlar. Evet, Var da bitti dişsiz artık yani aslında yatıyorsun, onlar. hatta diş kovalar falan tık 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 çizgi filmlerde. Aklıma hep sen böyle konuşurken o görüntüler geliyor. Nerelerden nerelere ilerliyor teknoloji, tıp, bilgi, bilim, Ya, değil mi? Bizim amacımız hastalara şunu anlatabilmek yani. Herkese yapılabilecek şeyler, her yaştan. Herkes buna bir aday olabilir günün birinde. Mesela bana implant olmuyor, tutmuyor diyor bazı hastalar. Evet ama o da var. Ben bunu gördüm. Peki, Yapılamıyor o zaman. Yanlış yapılmış bir şey. Araştırıyoruz. Yani ben düşmelerini gördüm. Dişin düştüğünü implanttan gördüm. İmplantın o çivinin. Yani ben kendi annemde gördüm, yaşadım. Yani gözümün önünde oldu. O çivinin çıktığını gördüm. Şöyle diyeyim yani biz onun geçmişini sorguladığımız zaman geçirdiği eski deneyimlerini bir başarısızlık söz konusu olmuş mu? Evet. Ancak bu başarısızlığın türlü nedenleri olabilir. Kişinin o anki bağışıklık sistemiyle alakalı olabilir. Bu işlem Yanlış yapıldığı zaman. yapılmış bir operasyon. Ayrıca şunu söyleyeyim, yani bizim de başarısız olduğumuz durumlar oluyor.
Yani implantı yerleştirdikten sonra implantın tutmadığı zamanlar yaşıyoruz. Çünkü zaten dünyada bunun %98 gibi bir başarı oranı var. Bizde de öyle. Ne yapıyorsun tutmayınca mesela? O Tekrar. zaman yeniliyoruz onu. Ufak bir işlem daha gerekiyor. Tabii bunlar hep bizim garantimiz altında. Bu Evet. implant işlemi en başta olmak üzere. İmplant tutmadığı durumlar biz de yaşıyoruz. Başarısızlık her işte olduğu gibi bizim işimizde de var. Sadece Olabilir. o başarısızlığın arkasında durmak bizim orada sağlayacağımız şey. Sonuçta o implantla huzurlu ve mutlu bir şekilde bu kapıdan çıkacak yani. Aynen insan. öyle, evet, Önemli. evet, Çünkü evet. o döneme göre değişebilir. Ya tabii genel sağlık durumuyla ilgili problemleri olan hastalar var. Bu implant yapmak cerrahi işlemden geçmesi zor hastalar var. Bunun hepsi değerlendirildikten sonra bu tedaviler Ne yapılıyor. kadar kalıcı? Mesela şey soracağım. Mesela diş yapıldı. Şöyle bir şey okumuşum bir yerde. 10-15 yılda bir o dişlerin değişmesi lazım. Yenilenmesi gibi bir şey var mı? Dokularımız yaşlanıyor. Dokular değişiyor. Çevre dokular değişiyor. O çevre dokuların o protezle yapılan rehabilitasyon, o restorasyonla ilişkisi değişiyor. Yani diş etleri mesela kısalıyor Mesela, falan filan evet, değil mi? evet. Sonuçta ama bunun ömrü ne kadardır aşağı yukarı? Ya biz- Adamına göre değişir denilebilir ama kişiye göre. Biz günümüzde ömür boyu kullanacağı altyapıyı sağlıyoruz. Bu implantlar da artık sanıyorum ki o noktaya geldik. Yani bir sıfır kemik kaybıyla sonlanan, hiç kemik erimesinin yaşanmayacağı şekilde implant yapılabiliyor artık. Ama bunun sonuçlarını görmedik. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra göreceğiz bugün yaptığımız implantların Şu an sonuçlarını. ama süreç devam ediyor. Geçmişte yaptığımız bazı hatalar vardı. İmplantların tasarımı, dizaynı daha başkaydı. Zamanla ne gördük? Bazı kemik erimelerine neden olduğunu, implantın zamanla kemik desteğini kaybettiğini gördük. Sonra bu hatalar düzeltildi ve günümüzde artık yani üstünden 7-8 yıl geçmiş vakalarımız var. Hiçbir kemik kaybı yok. Mis. Şimdi bunu sağladığımız zaman belki onun üzerine yaptığımız protezi yenileyebiliriz. Onlar da zaten sadece vidalardan tutunuyor. Onları açıyoruz. Bir de protez çıkıyor. Herhangi bir anestezi dahi gerekmiyor. Ve bu protezi yenileyebiliyoruz. Dolayısıyla ömür boyu sağlıklı bir dentisyona ve çiğneme sistemine sahip olmalarını istiyoruz hastalarımızın. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bu değerli bilgi için. Ağzına sağlık diyoruz. O zaman programı siz kapatın. Ben Yok, açtım. sen kapat artık, alıştım. Buyur. Buyurun. Efendim, hepinize iyi pazarlar. Gençlik Rüzgarı devam edecek. Teşekkür ederiz.